Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bölümde görmüş olduğunuz boyunluk modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Boyunluğumuz gerçekten çok şık, çok güzel bir modelimiz var. Oldukça da basit bir modelimiz var. Şöyle göstereyim, bakın gayet şık. Şöyle ön kısmında bir detayımız mevcut. Üzerine de çiçek taktım. Şöyle geniş halini göstereyim size. Bu kısmı buradan çıkaralım. Bakın. Şöyle videomuzda inci gibi gerçekten çok şık. Ben bebe yünüyle çalıştım. Sizler koton ipliklerle de çalışabilirsiniz. Koton iplikle de çok güzel olacaktır bu model. Böyle incecik inci gibi gözükecektir. Eğer elinizde koton ipiniz varsa onunla da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ama yoksa benim gibi böyle bebe yünüyle de çalışabilirsiniz. Burada da böyle bir detayımız var. Başlangıç noktamız bu kısımdan başlıyor arkadaşlar. Öncelikle bu kısmı yapıyoruz. Daha sonra birleştirdikten sonra da üst model kısmıyla devam ediyoruz. Ve toplamda 66 santimlik bir uzunluğum oldu. 66 santim kadar örüyoruz arkadaşlar. Sonrasında da çiçeğimizi yapıp dikiyoruz ve kullanıma hazır, böyle hemen yapıp çıkabileceğiniz, kullanıma hazır çok şık bir boyunluk olmuş oluyor. Umarım beğenirsiniz. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 6 numara 3,5 milimlik bir tığla çalıştım. Sadece bu çiçek yapımı için 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Elinizde yoksa aynı tığla da yapabilirsiniz. Şalı ördüğünüz tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane yumak kullandım bu ölçülerde. 66 santimlik ölçüde bir yumak kullanmış oldum bu modelim için. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Her bir yorum ve beğeni bizler için çok önemli. Daha fazla video gelmesi demek ve daha fazla kişiye ulaşmamız demek. Onun için bizler için çok kıymetli. Evet, şimdi yapımına geçebiliriz. Evet, boyunluğumuzun yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. 17 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Şöyle 17 tane zincirimizi yapalım. Geniş geniş zincirlerimizi yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burada trabzan yapacağımız için bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. 18 tane zincir yapmış oldum. Şimdi 1, 2, üçüncüye trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2 ve üçüncüye trabzan yapıyorum. Burada 16 tane trabzanım olacak. Evet, 16 tane trabzan yapacağız. Zincirimde dahil 16 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5, 2'li trabzanlar yapıyoruz. Evet, 16 tane trabzanımı yaptım. Şimdi döndürüyorum. Burada bir tane zincirim fazladan kalmış oldu. Hiç önemli değil arkadaşlar. Onu sonrasında sökebiliriz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen dip kısmına, bakın buraya dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Ve toplamda yine 16 tane trabzanım olacak. Her bir ilmeğime bir tane trabzan yapıyorum. Toplamda 16 sıra trabzan sıramız olacak.
Yani yukarı doğru 16 sıra öreceğiz arkadaşlar bunu. Şu son zincire de trabzan yapmayı unutmayın. Evet. Yine döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Dip kısmına trabzanımızı yapıyoruz. Böyle birazcık uzatıyoruz orada ilmeğimizi ki böyle sıkı olmasın. Evet, yine her bir ilmeğime batarak trabzan yapıyorum. Bu sıra sayısını 16 tane olana kadar örelim. Evet, 16 santim ördüm. 16 santim benim 17,5 santim gibi oldu arkadaşlar. Şimdi birleşimini yapacağız. Şöyle birleştiriyorum. Sık iğne ile birleştireceğiz. Şöyle tam karşılıklı olarak eşitleyeceğiz. Bakın karşıdakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle iyice tekrar önce içinden bir geçirelim. Evet. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum. İyice sabitlensin diye. Buradakini alıyorum. Karşıdaki ilmekten de alıyorum. Tam karşılıklı olarak denk gelmesi gerekiyor. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Yani yine 16 tane sık iğnem olacak burada arkadaşlar. Bakın birleştirirken sık iğne olarak birleştiriyorum. Tam karşısındaki ilmekten alıyorum karşılıklı olarak. Ve burada 16 tane sık iğnem olacak. Buradan alıyorum. Karşısındakinden alıyorum. Birleştiriyorum. Buradan karşıdan alıyorum. Birleştiriyorum. Sık iğne olarak birleştiriyorum. Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14, 4, 15 ve sondakini de yapıyoruz. 16. Evet, 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir tane zincirimi çektim. 2, 3 tane zincir çektim burada arkadaşlar. Bu benim bir tane trabzanım olarak sayılacak. Hemen şöyle dibine bir tane daha trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. Aynı bu sık iğne ile birleştirdiğimiz yerden devam ediyoruz. Yanındakine trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakine trabzan yapıyorum. Yanındakine de yine trabzan yapıyorum. Burada da 32 tane trabzanımız olmuş olacak. Her ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın aynı ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyoruz. 32 tane trabzanım olmuş olacak. Evet, 32 tane trabzanımız olmuş oldu burada.
Şimdi döndürüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim, döndüm. Yine dibine trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Beşinciye şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Beşinciye trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Burada toplamda 3 tane trabzanım olmuş oldu benim. Bir zincir, aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bir zincir, ipimi doluyorum. Şimdi 1, 2, 1, 2, 3, 4 tane daha atlıyorum. Beşinciye bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Şu anda modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5. ilmeğime 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bir zincir, aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Beşinciye trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyoruz ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Bakın bir tane böyle büyük bir yuvamız var, yani üçlü var. Bir tane de tekli küçük yuvamız var. Şimdi yine bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Beşinciye 3 tane trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Evet, şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane atlıyoruz. Sondaki ilmeğime 2 tane trabzan yapacağım. 1, aynı yere 2. Evet, örneğimizin ilk sırasını oluşturmuş olduk. Şimdi bu örneğimizin üzerinden devam edeceğiz artık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine dibine trabzanımı yapıyorum. Dibine yapıyorum. İpimi doluyorum. Bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Şimdi burada 3 tane trabzanım var. Bir zincirim var. 3 trabzanım var. Aynı şeyleri bu yuvanın içerisine yapıyoruz. 3 trabzan. 1, 2, 3. Bir zincir ve aynı yere 3 tane trabzan. Bir zincir. Geliyoruz buraya. Burada da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapmıştık. Aynı şekilde yine yapıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Bir zincirimizi çekiyoruz yine. Geliyoruz buraya. Burada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. 3 tane trabzan yapmışız. Bir zincir ve aynı yere 3 tane trabzan. Evet, bir zincir. Burada ne yapmıştık? Aynı şeyi yapıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Buraya da alttaki yuvada ne varsa onu yapıyoruz. 2 trabzan, 3, bir zincir ve aynı yere tekrar
3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sondakine de 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktaya arkadaşlar. Hep başta ve sonda aynı yere ikişer tane trabzan yapacağız. Döndürüyorum. 3 zincirimi çektim. Dibine trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanımı yapmış oldum burada. Bir zincir çekiyorum. Ve yuvalarımızı hep aynı şekilde devam ettiriyoruz. 3 trabzanım olduğu yuvaya 3 trabzan, tek trabzanımın olduğu yuvaya da tek trabzan olarak devam ediyorum. Bir zincir. İki zincir olacak. Şu tekli olan yerlerde, yuvalarda 2 zincir yapıyoruz araya. Sıra sonuna kadar yine gelelim. Buradan sonrası çok kolay artık. Hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Sıra sonunda aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. Evet. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın modelimiz kendini gösterdi. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi kaç santim yapacağım? Ben yaptıktan sonra sizlerle kaç santim olduğunu paylaşacağım. Kaç santim yaptığını bir boyunluk olarak yapıyoruz biz bunu. Atkı yapmıyorum. O yüzden boyunluk ölçüsünde yapacağım ama dediğim gibi ölçerek yapmam lazım. O yüzden ben yapayım. Zaten birazdan burada olacağım. Kaç santim yapmış olduğumu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar ben atkımı tamamladım boyunluğumu. 66 santimlik bir ölçüm oldu. Neden? Çünkü bunu bu şekilde bakın şu kısmına şöyle yapalım. Böyle taktığınızda şu kısımdan içeriye takacaksınız. Evet bu şekilde. Ve bu kısmı şöyle birazcık uzattığınızda gayet şık. Burası da aşağıya doğru gelecek. Onun için birazcık uzun bir şekilde çalıştım. Yani ben boynumu ölçtüğümde tam benim için istediğim ölçülerde oldu arkadaşlar. Bu şekilde gayet şık güzel bir model. Şimdi burası için de bir tane çiçek çalışması yapacağız. Bakın şöyle daha dikmedim tabii. Yine sizlerle paylaşacağım bunu. Şöyle üzerine de bunu takacağız ve gerçekten çok şık, çok tatlı bir boyunluğumuz olacak. Şimdi isterseniz bunun yapımını göstereyim size. Farklı çiçekler de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Farklı çiçekler de bu kısmına yapabilirsiniz. Evet, öncelikle 20 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artı bir 3 tane de trabzan yapıyoruz. Burada zincir yapıyoruz trabzanımızı yapmak için. Şimdi eğer çiçeğimizi birazcık daha uzun isterseniz, daha büyük bir çiçek isterseniz daha fazla zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. 24, 25, 26 diye gidebilirsiniz. Şimdi ipimi doluyorum. Hemen şöyle üçüncüsüne bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada bütün ilmeklerime şöyle yakınlaştır. Bütün ilmeklerime trabzanlar yapacağım. Sıra sonuna kadar 20 tane zincir çekmiştik. 20 tane de trabzanım olacak burada. Sıra sonuna kadar gelelim. Bu çiçek çalışmasını daha önce yine yapmıştık. Bir eldiven projemizde yapmıştık arkadaşlar. Belki o projeyi hatırlayanlar, videoyu hatırlayanlar çiçeği de hatırlayacaktır. Ben çok beğenmiştim o çiçeği. Tekrar burada da paylaşmak istedim. Ama dediğim gibi farklı çiçekler istiyorsanız eğer farklı çiçekler yapıp oraya takabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar geldik. İlk sırayı tamamladık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Burayı çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Biraz daha da yakınlaştırdım ki iyice anlaşılsın. Şimdi bakın, ipimi doluyorum. Hemen şöyle dip kısmına batıyorum. Tığımda 3 tane var. İkisini çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum, çekiyorum. Bu ikiye ayırdım. Buradaki 2 taneyi tekrar çıkıyorum. 3 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 4 tane var. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 5 tane var. Tığımızda 5 tane olana kadar bu dolayıp batma işlemini yapıyoruz. Ve hepsini tek seferde çıkardım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle aynı yere batıyorum. Ve kaydırmayla içinden çıkarıyorum. Yandakine geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayacağız. 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Aynı yere batıyorum, çekiyorum. 2 çıktım. İpimi doluyorum. Aynı yere batıyorum, çekiyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Aynı yere batıyorum, çıkıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. İpimi doladım. Aynı yere batıyorum, çıkıyorum. Tığımda 5 tane var. Hepsini tek seferde doladım. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere batıyorum. Kaydırmayla içinden çıkarıyorum. Ve yandakine de bir tane zincir. 3 zincir. Yandakine sık iğne arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yavaş yavaş gösteriyorum elimle. Evet, sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar yapacağız. Sondaki zincirimize dahil hepsini yapacağız. Ve daha sonrasında uzunca bir ip bırakıp dikiş işlemini, sarma işlemini yapacağız. O kısma kadar gelelim. Evet, şimdi hepsini yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle uzunca da bir ip bıraktım. Bununla dikiş kısmını yapacağız. Şimdi bunu saralım. Öncelikle şöyle ortaya doğru ilkine 2 tanesini şu şekilde yaptık bakın. Daha sonrasında şu uç kısmı hep üst üste gelecek şekilde sarıyoruz. Bakın hep üst, şu bitiş kısmına, şura kısmı. Zaten bir müddet sonra kendisi de sarılacak. Bakın şöyle döndürüyorum. Hep bir altında aynı hizada olacak. Evet. Bakın bu şekilde sarmış olduk. Şimdi bunun arka kısmından dikeceğiz. Çiçeğimiz sabit kalsın. Şöyle ilmeklerden geçiyorum ortaya. Bütün ilmeklerden geçtim. İyice sabitlemek için.
Buradan da aynı şekilde yapıyorum. Birkaç yerden aynı işlemi yapıyoruz ki iyice bu kısım sabitlesin. Daha sonrasında şöyle iyice yatırdım, bakın. Şöyle bastırdım. Tam orta noktasından, şuradan orta noktasından yukarıya içten çıkacağım. Evet. Tekrar şöyle bir yerden alt kısımdan tekrar geri çıkıyorum. Bunu iyice oturtturmuş oldu. Şimdi bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. İsterseniz yapıştırırsınız, isterseniz de dikersiniz. Şöyle. İsterseniz ipi şey yapın, mavi renkle de dikebilirsiniz bunu buraya. Öyle yapalım. Hani tam şey olsun, gözükmesin. Şöyle bir tur daha yapıyorum. Evet. İyice de çekiyoruz ki orada otursun. Şöyle bir tane de düğüm yapacağım. Şöyle bir düğüm yapalım. Evet, düğümümüzü yaptık. Şimdi ipimizi keselim. Mavi ipimizi alalım ve onu oraya dikeceğiz. Aynı boyunlamamızı ne renk yaptıysak o renk ipimizi iğnemize takalım. Tam böyle ortaya bunu oturtturuyoruz. Düzenledik. Ortaya oturtturduk. Şimdi şöyle bakın. Gözüküyor mu? Şurada iğnem. Şimdi bunu buraya nasıl dikeceğiz? Şöyle tutuyorum. Bakın hem boyunluğun ilmeklerinden hem de bunun ilmeklerinden alarak bunu buraya dikiyoruz. Hem boyunluğun ilmeklerinden hem de çiçeğimizin ilmeklerinden alarak dikeceğiz. Şöyle döndüre döndüre. Yani masa üzerinde birazcık zorlanıyorum tabii ki yapmakta. Hani size gösterebilmek için. Bakın hem boyunluktan aldım hem buradan aldım. Döndüre döndüre dikeceğiz bunu buraya. Yani boyunluğu döndüre döndüre arkadaşlar. Çiçeği değil. Çiçek dikiliyor zaten. Evet. Şu kısım kalmış. Tamamdır. Şimdi çiçeğimizi diktik. Bakıyorum her tarafından dikmişim. Şimdi yine ipimi alt kısma geçiriyorum ve orada düğüm yapacağım. Şöyle iç kısmından düğüm yapalım. Düğüm. Tamamdır. Şimdi bu buradan daha sökülmez. Şöyle bir kere daha aynı yerden geçirelim. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir son haline bakalım. Bakın gayet güzel. Şöyle. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel. Çiçek de ayrı bir hava katmış oldu oraya. Kesinlikle çok yakıştığını düşünüyorum. İsterseniz kenarlarına böyle yaprak falan da yapabilirsiniz.
Gayet güzel oldu. Evet, buraya kadar inşallah kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Elimden geldiğince en yavaş haliyle anlatmaya çalıştım. Sizler de beğenirsiniz ve kolaylıkla yaparsınız ama takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.